Sessizliğin derinliğinde kendini bulmak. Bir anlığına herkes sessizleşse ama bu sessizlik yalnızca konuşmamaktan ibaret olmasa, zihinler de dursa, düşünceler koşuşturmayı bıraksa, insan kendi iç dünyasının derinliklerine çekilebilse, hiçbir şeyin gölgelenmediği, iç sesle dış sesin birbirine karışmadığı bir an yaşansa. Böyle bir anın içinde insan nihayet kendisiyle karşılaşır. Yüzleşmekten kaçtığı, günlük hayatın gürültüsüyle bastırdığı gerçekleriyle. O an gözlerin kendi ruhunu görebilir. Kulakların kendi iç sesini duyabilir. Bedenin kendi özüne dokunabilir. Ve işte tam o noktada insanın içindeki şeytan apaçık ortaya çıkar. İçindeki şeytan gururu, sığdırdığı kalıpları, beklentileri, hazları, en önemlisi kendine söylediği yalanlardır. Bu kadarı zarar vermez dediğimiz hileler. Herkes böyle yapıyor diye savunduğumuz hatalar. Benim de hakkım var diyerek meşrulaştırdığımız bencilliklerimizdir. İnsan en büyük kötülüklere, bunlara bile küçük bahanelerle adım atmaz mı? Bu yalanlarla insan kendini en kötü hazlar içinde haklı bulmaz mı? Tam da bu sırada karşımızdakinin acı çığlıklarına kulağımızı kapatır, onunla hazzın doruk noktasına ulaşmaz mıyız? Öyle büyük düşünme. En sinsi yalanlar en küçük hazlarla başlar ve ardından öyle büyür ki kendini kötülerin anası olarak bulursun. Küçük bir çocuk düşün. Bir manavdan fark edilmeden bir elma çalıyor. Belki bunun yanlış olduğunu bile tam olarak kavrayamıyor. Ona kimse durup bu bir hata demezse o eylem zihninde masum bir oyuna dönüşüyor. Yıllar sonra o çocuğun artık daha büyük şeyleri çalmasına şaşırabilir miyiz? Kendi içinde sorgulamayı hiç öğrenmemiş birinin büyüdüğünde büyük yanlışları da doğal görmesi kaçınılmaz değil midir? İnsan en büyük yanlışlarını en küçük bahanelerle haklı çıkartır. Küçük bir yalanı, önemsiz bir çıkarı, zararsız görünen bir bencilliği derken zamanla bunlar büyür ve fark etmeden bizi ele geçirir. Kendi iç sesimizi susturmayı öğrenmediğimizde, vicdanımızın bizi rahatsız etmesine izin vermediğimizde, kötülük büyümek için en uygun zemini bulur. Çünkü asıl tehlike, insanın dış dünyadaki sesleri dinleyip kendi içindeki sesi unutmasıdır. Peki ya tersini yapsaydık? Her gün bir an bile olsa gerçekten sussaydık. Kelimeleri değil, zihnimizi, öyle bir sessizlik ki dışarıdan duyduğumuz sesler değil, içimizde yankılanan fısıltılar ön plana çıksa. O zaman kendi içimize dönme cesareti gösterebilirdik. Hangi bahanelere sığındığımızı, hangi yanlışlarımızı görmezden geldiğimizi fark edebilirdik. Gerçek sessizlik korkutucudur. Çünkü o sessizlikte kendinle baş başa kalırsın. O sessizlikte yalanlarla değil, çıplak gerçeğinle yüzleşirsin. Bir anlığına bile olsa bugün sus. Her gün bir anlığına bile susmak olsaydı, her insan için belki de erdemden bile bahsetmiyor olurduk. Erdem, konuşabilmek için öyle kutsaldır ki, erdemli olmak, söylemek değil olmaktır. Yazan Melis Bilen, seslendiren Mert Bilen.